Bugün masaya yatıracağımız konu cebimizde taşıdığımız o güçlü cihazların belki de en çok konuşulan, en çok arzulanan ve bazen de çok eleştirilen özelliklerinden biri. İncelik. Evet, o bıçak sırtı telefonlar, o zarif tasarımlar. Peki bu bir devrim mi yoksa sadece bir göz boyama mı? İnce telefonlar hayatımıza nasıl girdi? Gelecekte bizleri neler bekliyor ve en önemlisi biz kullanıcılar bu incelik yarışından gerçekten ne istiyoruz? Şöyle düşünün. İlk cep telefonlarını hatırlayanlarınız vardır. O tuğla gibi çantada bile zor taşınan cihazlardan bahsediyorum. Nereden nereye geldik, değil mi? Şimdilerde ise markalar adeta birbirlerine kim daha ince telefon yapacak yarışına girdiler. Peki neden? Neden bu kadar önemli bu incelik? Birincisi estetik ve prestij. İnce bir telefon kabul edelim ki daha modern, daha zarif ve daha teknolojik görünüyor. Elinize aldığınızda verdiği o his tamamen premium olarak adlandırabiliriz. İkincisi taşınabilirlik. Kimse cebinde ya da çantasında ağırlık hissetmek istemez. İnce telefonlar bu konularda bariz bir avantaj sunuyor. Ve tabii ki pazarlama. Dünyanın en incesi, şimdiye kadar en zarif tasarım gibi sloganlar tüketicinin dikkatini çekmek için oldukça etkili. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Örneğin şöyle bir senaryo düşünelim. Samsung S25 Edge adında bir model çıkartıyor. İnanılmaz ince, belki de sadece 5-6 mm kalınlığında tasarımıyla büyülüyor. Herkes vay be çok iyi telefon olmuş diyor ama sonra ilk kullanıcı yorumları gelmeye başlıyor. Telefon çok şık ama bataryası günü zor çıkartıyor. Ya da o kadar ince ki elimde bükülecekmiş gibi hissediyorum. İşte tam olarak bu. İncelik uğruna yapılan fedakarlıkların en somut örneği. Apple tarafına baktığımızda da benzer fısıltılar var. Mesela iPhone 17 Air modeliyle ilgili sızıntılar elbette ki dolaşıyor. Bununla alakalı videolar yapmıştık. MacBook'lardan aşina olduğumuz gibi inceliği ve hafifliği çağrıştırıyor Air takısı. Apple'ın tasarım konusundaki takıntısını elbette ki biliyoruz. Eğer böyle bir model gelirse muhtemelen yine estetik harikası olacak diyebiliriz. Ama yine aynı soru akıllara geliyor. Bataryası ne olacak? Isınma sorunu yaşanacak mı? Çünkü fizik kuralları hala geçerli. Daha ince bir kasaya daha küçük bir batarya sığdırmak zorunda olabilir markalar. Ya da batarya teknolojisinde devrimsel bir yenilik yapmanız gerekebilir. Komponentleri daha sıkışık yerleştirmek ısınma sorunlarını beraberinde getirebilir. Ve tabii ki daha az malzeme potansiyel olarak daha az dayanıklılık demek. Peki biz kullanıcılar ne istiyoruz? Yapılan anketler ve kullanıcı geri bildirimleri aslında çok net bir tabloyu bizlere sunuyor. Evet, estetik önemli. Evet, telefonumuzun şık görünmesini istiyoruz. Ama çoğumuz için öncelik listesinin başında hala batarya ömrü, performans ve dayanıklılık geliyor. Yani eğer telefonun bir günü rahat çıkaracaksa, kasma donma olmadan ve ilk düşüşte paramparça olmayacaksa birkaç milimetre bence daha kalın olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Markalar bu dengeyi kurmak zorunda. İnce ama güçlü, zarif ama dayanıklı. İşte asıl başarı bence bu. Şimdi burada kısa bir mola verip aslında telefon dünyasında genel olarak teknoloji endüstrisinin çok ilginç bir dinamiğine değinmek istiyorum. Ortadaki rekabeti hepimiz biliyoruz. Apple ve Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei. Markalar sürekli birbirleriyle yarış halindeler. Hem de kıyasıya bir yarış. Ama işin bir de rekaberlik, yani rekabet ve işbirliği boyutu var. Şaşırtıcı gelebilir ama bu dev markalar hayatta kalmak ve yenilik yapmak için birbirlerine muhtaçlar. En bilinen örneklerinden bir tanesi ise Samsung ve Apple arasındaki ilişki. Apple ürettiği iPhone modelleriyle pazarın kaymağını yerken o muhteşem OLED ekranların büyük bir kısmını kimden alıyor dersiniz? Evet, doğru tahmin, Samsung'dan alıyor. Samsung Display dünyanın en büyük ve en kaliteli mobil ekran üreticilerinden biri. Apple kendi telefonlarında en iyi ekran deneyimini sunmak için Samsung'un kapısını çalıyor. Samsung da bu devasa siparişlerinden ciddi bir gelir elde ediyor. Bu sadece ekranda sınırlı değil. Kamera sensörleri, Sony'nin bu alandaki hakimiyeti gibi, işlemci çipleri, bellek modülleri. Birçok marka belirli bileşenleri bu konuda uzmanlaşmış başka şirketlerden tedarik edebiliyor. Neden diye
soracak olursanız çünkü her şirket her alanda en iyisini yapamaz. Bir şirket ekran teknolojisinde zirvedeyken diğeri yonga seti, diğeri tasarımda, bir başkası kamera ve lenslerde uzmanlaşmış olabilir. Bu uzmanlaşma hem maliyetleri düşürüyor hem de daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani gördüğünüz o rakip markalar aslında perde arkasında karmaşık bir tedarik zinciri ve işbirliği ağıyla birbirlerine bağlı. Bu ekosistemin sağlıklı işlemesi için olmazsa olmaz bir durum. Kısacası biri olmadan diğerinin aynı seviyede olması gerçekten çok zor. Tekrar ince telefonlarımıza dönelim. Peki bu incelik trendi nereden geliyor, nereye gidiyor? Gelecekte bizi neler bekliyor? Birincisi katlanabilir telefonlar. Evet, aslında katlanabilirler desek daha doğru olur. İncelik konseptini farklı bir boyuta taşıyor. Açıldığında büyük bir tablet ekranı sunarken katlandığında nispeten kompakt ama belki biraz daha kalın bir forma bürünüyorlar. Ancak kategoride bile üreticiler cihazların hem açık hem de kapalı halde olabildiğince ince olması için çabalıyorlar. Katlanabilir telefon teknolojisi olgunlaştıkça daha da ince ve zarif modeller göreceğiz. İkincisi, yeni materyaller ve üretim teknikleri. Daha güçlü ama daha ince alaşımlar, seramikler ve kompozit malzemeler telefonun dayanıklı hem de ince olmasını sağlayabilir. Belki de iç bileşenlerin yerleşiminde, soğutma sistemlerinde ve hatta batarya teknolojilerinde göreceğimiz yenilikler incelikten ödün vermeden performansı, kullanım süresini arttırmanın kapılarını aralayacak. Düşünsenize, esnek bataryalar ya da doğrudan kasanın bir parçası haline getirilmiş enerji depolama çözümleri gerçekten kulağa hoş geliyor. Hatta kulağa biraz fütüristik de geliyor. Üçüncü, o da denge. Markalar kullanıcıların artık aşırı incelik peşinde koşmadığını, bunun yerine daha iyi batarya ömrü ve genel kullanıcı deneyimi talep ettiğini daha net bir şekilde görebiliyorlar. Bu en ince olma yarışının biraz yavaşlayıp en dengeli telefonu sunma yarışına evrilebileceği anlamına da geliyor. Peki markalar neden yeniden incelik peşinde? Kullanıcı araştırmaları, özellikle Z kuşağına biraz değinmek istiyorum. Z kuşağı şunu diyor: pantolon cebine tam otursun, bu arzuyu net bir şekilde görebiliyoruz. Kalın ve ağır telefonlar artık ergonomi sorunu diye görülüyor. Ancak esas tetikleyici şu: malzeme devrimi. Titanyum çerçeveler, seramikle güçlendirilmiş kasalar, Gorilla Glass paneller ve bakırdan %40 daha ince grafen buhar odaları hem dayanıklılık hem ısı yönetimi sorununu hafifletti. Sonuç olarak ince telefonlar estetik açıdan kesinlikle göz alıcı. Teknoloji ve mühendislik harikaları oldukları da bir gerçek. Ancak bu incelik arayışı kullanıcıların temel beklentilerinden, yani iyi bir batarya ömrü, sağlam bir performans ve kabul edilebilir bir dayanıklılıktan ödün vermemeli. Markaların bu dengeyi bulması hem kendi başarıları hem de biz kullanıcıların memnuniyeti için kritik bir öneme sahip. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin için bir telefonda ideal incelik ne olmalı? İnce bir tasarım için bataryadan veya dayanıklılıktan veya performanstan feragat eder miydiniz? Bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. S25 Edge'in de bir incelemesini yaptım. Onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hatta iPhone 17 Air'ın da bir detaylı sızıntı videosu da mevcut. Bugünlük benden bu kadar. İnce telefon devrimini anlattık. Bana göre, yani bana soracak olursanız biraz garip duruyor arkadaşlar. Yorum sırası sizde. Hoşçakalın.